Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün kader mi seçim mi konusunu konuşacağız. Kader mi seçim mi? Belki de insanın 1000 yıldır kendine sorduğu en kadim sorulardan biri bu. Ne kadarını biz bilebiliyoruz? Ne kadarı zaten yazılmış? Biz mi yürürüz yolu yoksa yol mu yürür bizi? İnsanın bu soruya verdiği cevap aslında hayatla olan ilişkisini belirler. Kimi her şey kader diyerek teslim olur, kimi kader benim elimde diyerek savaşır. Oysa tasavvuf ikisinin ortasında duran o ince çizgiyi anlatır. Kader senin seçimlerinle şekillenen bir yazgıdır. Tasavvufta kader kelimesi genellikle yanlış anlaşılır. Kader önceden belirlenmiş, değişmez bir yazgı değildir. Kader her an yeniden yazılan bir ilahi denge yasasıdır. Yani Allah sadece sonucu değil, senin o sonuca giden iradeni de yazmıştır. Kur'an'da biz insanı sorumlu kıldık der. Sorumluluk seçimin olduğu yerde mümkündür. Yani kader insanın elinden alınmış bir özgürlük değil, özgürlük içinde sınanma biçimidir. Her seçim bir başka kapıyı açar. O kapının ardında da yeni olasılıklar vardır. Sen seçtikçe kader akmaya devam eder. Ve belki de kaderin sırrı burada gizlidir. Allah senin adımlarını değil, o adımlardaki niyetini yazar. Tasavvufta denir ki, ameller niyetlere göredir. Yani kader yaptığından çok neden yaptığınla ilgilenir. Aynı davranış birinde sevap, diğerinde günah olabilir. Çünkü kader niyetin titreşimine göre şekillenir. Rüzgarı yönlendiremezsin ama yelkenini nasıl açacağını seçebilirsin. İşte o yön kaderini belirler. Ruhsal anlamda her insan dünyaya bir ilahi planla gelir. Bazı olaylar değişmezdir. Doğumun, ölümün, bazı dönüm noktaların. Ama onların arasındaki yollar senin özgür iradene bırakılmıştır. Bu yüzden Mevlana der ki, kader senin yolunu çizer ama yürümek sana kalır. Bazen yanlış seçim yaptığını düşünürsün. Keşke öyle demeseydim, keşke gitmeseydim, keşke kalsaydım. Ama bil ki ilahi düzen hata tanımaz. Senin yanlış dediğin kaderin ders dediğidir. Her seçim seni biraz daha olgunlaştırır. Her pişmanlık bir farkındalığa dönüşür. O yüzden sufiler geçmişe bakarken asla keşke demez. Der ki, o an öyle bilirdim, şimdi ise böyle biliyorum. Kader öğrenmekle genişler. Seçimlerin senin bilincini olgunlaştırır. Ve insan bilinci geliştikçe kader de bir zincir olmaktan çıkar, bir rehbere dönüşür. Tasavvufun en güzel tarafı teslimiyetin pasiflik olmadığını öğretmesidir. Teslim olmak, elini eteğini çekmek değil, her şeyin ardında bir ilahi düzen olduğunu bilerek hareket etmektir. Bir derviş, ben yola çıkarım ama varacağım yeri bilemem der. İşte bu, kader ve seçimin buluştuğu noktadır. Sen yürürsün ama hangi kapının açılacağını Yaradan bilir. Sen seçersin ama o seçimin sonucunu ilahi denge belirler. Yani kader seninle Allah arasındaki ortak yazıdır. Sen yazarsın, o mühürler. Sen niyet edersin, o yönlendirir. Sen istersin, o zamanını belirler. Bugünün insanı kaderi kabullenmekte zorlanıyor. Çünkü kontrol etmeye alıştık. Her şeyi planlıyor, yönetiyor, hızlandırıyoruz.
Ama kaderin dili hız değil, ritimdir. Kader acele etmez. Çünkü evrenin zamanı ilahi bir düzene göre işler. Sen hazır olmadıkça hiçbir şey gelmez. Ve bazen gecikmeler korumalardır. Bir şeyin olmaması senin eksikliğin değil, henüz olmaması gerektiğinin işaretidir. Bunu fark eden insan yavaşlamayı öğrenir. Ve yavaşlayan insan kaderin ritmini duymaya başlar. O zaman anlar ki seçim yaparken bile ilahi bir rehberlik içindedir. Tasavvufta bir inanç vardır. Ruh dünyaya gelmeden önce bazı sınavları kendi seçer. Yani hayatındaki zorluklar, cezalar değil, senin ruhunun olgunlaşmak için seçtiği basamaklardır. Bir sufi der ki, ruh yolculuğa çıkmadan önce nereye varacağını bilirdi. Ama unutarak geldi. Geldi ki yeniden hatırlasın. İşte kader budur. Hatırlamakla özgürleştiğin, unutarak sınandığın bir oyun ve her seçim seni yeniden hatırlamaya yaklaştırır. Kader sana çizilmiş bir sınır değildir. O seni sınırların ötesine geçmeye davet eden bir aynadır. Seçimlerin seni ya benliğe ya da bilince götürür. Kader ise bu seçimlerin seni hangi yoldan olgunlaştıracağını belirler. Sen seçersin, o şekillendirir. Sen niyet edersin, o zamanla yaratır. Kaderini anlamak istiyorsan geçmişine değil, şu an neyi, hangi bilinçle yaptığına bak. Çünkü kader geçmişin değil, farkındalığın hızına göre işler. Ve belki de kaderin en güzel sırrı şudur. Allah seninle birlikte yazıyor. Ama sen kalemi fark ettiğinde hikaye anlam kazanıyor. Benimle birlikte olduğun için teşekkür ederim. Kalbinde bir yankı bıraktıysa bu konuşma, Farkındalık Notları kanalıma abone olmayı unutma. Birlikte hatırlayalım, birlikte susalım, birlikte anlayalım. Sevgiyle kalın.